Merhaba arkadaşlar. Manchester City Real Madrid karşılaşmasının yankıları İspanya basınında devam ediyor. Arda Güler'le ilgili çok fazla İspanya basını yer vermese de özellikle sosyal medya Arda Güler'e övgü dolu sözler söylemeye devam ediyor. Çok fazla övgü var. Hepsini derlemem mümkün değil ama bazılarını sizin için derledim. Özellikle gazetecilerin kendi hesaplarından, X'te yaptıkları hesaplarından Arda'ya övgü dolu sözleri var. Arbeloa'nın maç sonu açıklamalarında bir gariplik mi vardı? Ben böyle sezdim dostlar. Dediler ki Güler'in bu akşamki performansını nasıl buldunuz? Soru gayet net. Performans sorusu. Ama yine bir şekilde City'nin sert baskısı yapacağını biliyorduk dedi. Bu yüzden bu sene Arda, Thiago gibi oyuncuların topu kontrol altında tutması ve oyunu yönetmesi gerekiyordu. Çok iyiydiler. Bayern'e karşı da aynı özgüvene ihtiyacımız olacak dedi. Yine Arda'nın performansını değerlendirmekten imtina eden, geçiştiren bir Arbeloa'yı bir kez daha görmüş olduk dostlar. Yine maçtan sonra TRT Spor Arda Güler'le bir röportaj yaptı ve sorular sordular ama çok kritik bir nokta vardı ki dinleyelim hep beraber. Dahil olabiliyorum. Bazen derine inip top alıp oyun kurabiliyorum. Böyle olduğunda daha çok şans yaratabiliyorum. Ama 10 numara oynamayı da çok seviyorum. Çünkü orada daha çok asist yapıp daha çok skora katkı verebiliyorum. Ama hocanın İşte bütün mesele burada. Arda Güler 10 numara oynamak istiyor. Zaten bütün özellikleriyle bize 10 numara oynayabileceğini defalarca gösterdi bu genç kardeşimiz. Ama birileri onu doğal pozisyonda oynatmamak için takla atıyorlar. Bir sürü bahaneler üretip ona özgürlük alanı vermiyorlar. Ama o bir sanatkar. Sözlerinde de söylediği gerçeklik her şeyi belli ediyor. Bir oyuncu oynadığı yerde mutlu olur ve o da çok daha iyi performans verir. Bunu herkes bilir. Sanatkarı özgür bırakmalısınız. Ama Madrid şimdilik onu yeteneğini kısıtlasa da %50 performansla da sergilese işte bütün bu övgü dolu sözleri Arda almaktan geri kalmıyor. Maçtan sonra özellikle gazeteciler dediğim gibi Arda'yı çok fazla övdüler. Arda Güler harika bir oyun çıkarıyor. Sadece yeteneği değil, kişiliği ve liderliği de dikkat çekiyor dedi. Ramon Alvarez Demon önemli bir gazeteci bu İspanya'da. Sosyal medya hesabı da var bunun. Yine Rodra ESPN kanalından dedi ki Arda Güler'in kesinlikle üst düzey bir maçı dedi. Hakikaten çoğu zaman eleştiren gazetecilerden bunları duymak bizi şaşırtmıyor değil. Yine önemli gazetecilerden Alberto Ortega'nın kendi sitesinde paylaştığı, kendi sayfasında paylaştığı bir yazıydı. Arda Güler bu yıl Real Madrid'in orta sahasında maçlara hakim olamaması nedeniyle yoğun eleştiriye maruz kaldı dedi. Ancak Manchester City maçının ilk yarısındaki performansı olağanüstüydü. Top konusunda asla çekingen olmadı. Her zaman topu istedi. Sakinliğini ve ritmini korudu ve son pası da mükemmel yaptı diye konuştu. Rob Testas, Fox TV yorumcusu ve gazeteci, insanlar hala Arda'nın gerçek boyutunu kavrayamıyor dedi. Arbeloa bunu herkesten daha iyi anladı. Fede, Tchouaméni ve Pitaş'tan önce ona özgürlük verdi dedi. O da uçuyor. Oyunun her alanında sürekli gelişen üst düzey yaratıcı bir oyuncu. Henüz 21 yaşında diye bahsetti. Ben sadece insanlar hala Arda'nın gerçek boyutunu kavrayamıyorlar kısmına katılıyorum. Arbeloa'nın ona özgürlük verdiği konusunda hala çok çekincelerim var. Tamamen Arda Güler'i takımın ihtiyacı olan bölgede oynatmak evet mantıklı ama maçın 60-65 dakikalarından sonra neden Arda Güler'i oyundan çıkartıp ona özgürlük alanı o alanda vermiyor? Bu çok büyük bir muamma ve bir art niyet olarak görüyorum dostlar. Tabii ki bu benim düşüncem. Marka gazetesinden Miguel Quintana ki Radyo Marka'da da yayın yapıyor bu arkadaş. İlk isimlerden biri olan Arda Güler oyunu zorlamak yerine durdurup yeniden başlatmayı tercih etti dedi. Real Madrid'li bir orta saha oyuncusundan beklenebilecek kararları verdi. Çok genç ve henüz Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu oyuncu değil. Ancak dün Real Madrid orta saha oyuncusundan beklenen kararları verdi dedi. Tabii ki Arda Güler'i çok fazla yukarı çıkarmak istemeyenler İspanya basında her zaman yer almışlardır. Çok dezavantajlı ve handikaplı başladığını hep söylüyorum bu kanalda Arda Güler'in. Ama o hepsinin üstesinden yavaş yavaş gelecek dostlar. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Olan biten bu olacak. Bu arada Katalonya'nın Sport gazetesi ki çok nadirdir Arda Güler. Ben 68 metreden attığı golden sonra bu golle ilgili pek bir yazı yayınlamadılar. Arda Güler'in artan performansından dolayı da acayip bir şekilde puanla eksik vermişler bugün. Yani maçı izlemedikleri belli diyeceğim ama mümkün değil maçı izlememesi gazetecinin. Denis Iglesias Elche maçında olduğu gibi muhteşem goller atma yeteneğine sahip ancak Etihad'daki gibi tahmin edilemeyen maçlarda da etkisiz kalabiliyor dedi. Yani bu gazetecinin yaptığı yorumun altına gelen İspanyolların yorumları gerçekten ona hak ettikleri cevabı verdi aslında. Ben buradan bir şey söylemek istemiyorum.
Arda Güler'in yükselen performansını Katalonya medyasının bazı yazarlarının çekemediği çok aşikar. X'te önemli takipçi kitlesi barındıran Ronaldo'nun hesabı bu ne biçim bir performans evlat dedi. Hakikaten önemli sayfalar Arda'yı övmeye devam ettiler. Yine Twitter'da bir X kullanıcısı gözden kaçmış gibi geldi ama bence Arda Güler dün gece Manchester City'ye karşı yine harika bir performans sergiledi. Gözümüzün önünde gerçekten üst düzey bir oyuncuya dönüşüyor ve son zamanlarda yaptıklarından dolayı onu takdir etmeliyiz diye bahsetti. Bazı X hesapları farklı istatistiklere dikkat çekerken bazılarının yorumları da ilginçti dostlar. Örneğin Destatgay hesabı dedi ki %100 topa dokunuşta %6'dan daha az pas hatası yaptı dedi. Ya bu bölgede son bölgede topu aktarma şekli normal değil dedi. İnanılmaz anlamında çok övgü dolu sözler kullandılar Arda Güler'le ilgili. Yine Ronaldo'nun Suudi Arabistanlı bir hesabı. Arda Güler bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok pozisyon yaratan oyuncu dedi. 30 pozisyon oldu diyor. Ve inanılmaz ibaresini kullanmış. Hakikaten inanılmaz Arda Güler. Kısıtlı sürelerle çok geride 6-8 oynamasına rağmen bu asistler, bu şans yaratmalar hakikaten normal değil. Dün de biliyorsunuz 3 tane asisti güme gitti genç oyuncumuzun. Rio Ferdinand'ın Arda Güler'in 68 metreden attığı golü çok farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi. Çünkü kendisi de futbol oynadığı için olaya çok doğru bir noktadan yakaladı. Bu gördüğüm en iyi uzun menzilli şut dedi. Yani böylesini daha önce görmedim ve Arda Güler'in çok yetenekli olduğundan bahsetti. Kendi sosyal medya hesabından ve hakikaten diğer 4 tane golün yani Arda Güler'in önünde yer alan 4 golün kaleciler tarafından atıldığını ve duran oyunda neredeyse atıldığını biliyoruz ama bu da Arda topa 3-4 kez dokunup mesafe kat etti ve topu uygun açıya çekerekten gerçekten 68-70 metreden müthiş bir şut attı. Ve Rio Ferdinand bu golü anlatırken hakikaten şok yaşadığını bir kez daha buradaki görüntülerde kendi belli etti. Şok bütün dünyayı etkisi altına aldı ve tekrardan Arda'yı gözden geçirmelerine sebep oldu dostlar. Ben böyle yorumluyorum. Ve bu Arda ivmelendiği şu ortamda özellikle pazar günü bir daha kıvılcımı yakabilirse eğer gerçekten geri dönülemez bir performans, süperstar performansı izlemiş olacağız. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.